Herkese merhaba. Bugün nohut krep yapıyoruz. Malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım. Şöyle bir kase nohutum var. Böyle bir kaptan bir parmak eksik. Ve suyum var. Suyu her zaman kontrollü ekliyoruz. Şöyle hemen başlayalım. Nohutumu içine aktarıyorum. Nohutları geceden karbonatlı suya ısladım. Sabah süzdüm, yıkadım. Ve bir süzgecin üzerine koydum. Suyunu bıraktı. Şimdi su ekleyeceğim ama su her zaman kontrollü ekliyoruz. Suyunu eklemeden önce bir çay kaşığı fisilyum ekliyorum. Detoks için kullanılan oldukça faydalı bir gıda. Ve bir sıvıyla birleştiği zaman jöle kıvamına geliyor. Sıvının yoğunluğunu arttırıyor. Şöyle bir çay kaşığı çemen otu kullanıyorum. Bildiğiniz pastırmanın çemeni var ya, dış kaplaması olan, orada kullanılan baharatlardan biri. Pastırmaya kokusunu veren çemen otu. Nohutun o nemli yapısını alması için kullanıyorum ikisini de. Ve son olarak tuz damak tadıma göre. Su ekliyorum. Suyu her zaman kontrollü ilave edeceğiz. Özellikle smoothie blender değil, böyle bir robot kullanıyorsanız çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü suyu birden ekleyince o istenilen homojen kıvam elde edilmiyor. Karışımın içinde nohut ayrı, su ayrı oluyor. Tane tane kalıyor nohut. Bundan dolayı çok azar azar ekliyorum. Hem genel kıvam için hem de bir smoothie blender kullanmadan robotla yaptığım için şöyle ekliyorum. Biraz. Suyu fazla katmadan krema kıvamına getireceğim. Nohutlar ezilmiş olacak. Krep harcım hazır durumda. Makine artık içinde kırıntılar olan bir şey değil de sanki böyle pürüzsüz bir şey varmış gibi dönmeye başlıyor. Böyle bir kıvam. Hamur gibi. Taneli değil. Şöyle bir daha göstereceğim. Şöyle. Şimdi bundan sonra suyunu ekliyorum. Benim 250 mililitre suyum vardı. 250 mililitre genelde yeterli geliyor. Ama yine de siz de kontrollü ekleyin diye ben de sonradan ekliyorum. Tavaya döktüğümüz zaman krep harcını bildiğimiz normal krep harcı formunda olmayacak. Ondan bir tık koyu olacak. Eklemeye devam ediyorum. Geri kalan suyumu da ekliyorum. 250 mililitre kullandım. Bir smoothie blender kullanmadığımız için nohut ve su hala tam birleşebilmiş değil. Ve bir el blenderıyla devam edeceğim. Mecbur. Kıvam bu şekilde. Bayağı düzeldi. Pürüzsüz. Akışkanlık böyle. Küçük bir kepçeyle önce bir tavaya döktüğüm zaman krep harcını formunu koruyor. Şöyle bir sallayınca dağılacak birazdan. Bu kıvamda olmalı. Yarım daha. Benim kullandığım kepçe küçük. Krep harcı kalın olursa ne oluyor? O zaman içi hamur kalabiliyor. İnce olmalı. Şöyle yaydım. Ocağımı yakıyorum. Ve pişmeye bırakıyoruz. Birazdan kenarlardan, şuralardan bırakmaya başlıyor. Ondan sonra çevireceğim. Aslında oldukça kolay bir tarif kıvamla bildikten sonra. Ve bir smoothie blenderımız varsa bu dokuya getirmek 1 dakika bile almıyor smoothie blenderla. Ama mutfak robotuyla biraz uğraştırabiliyor, 10-15 dakika oluyor. Kenarlardan bıraktı, şimdi çevireceğim. Yağ kullanmadığım için biraz yapışmış olabilir. Siz ilk defa yapacağınız için, ilk defa yapıyorsanız yağ ile yapmanız daha iyi olabilir. Eliniz alıştıktan sonra yağsız pişirebilirsiniz. Böyle orta ateşte, kısık bile olabilir.
Ağır ağır pişecek. Çok az da burayı pişiriyorum. Sonra hazır krebimiz. Tavama alıyorum. Toplamda 3 tane krep çıkıyor bundan. Üçüncüsü biraz diğerlerine göre kalın oluyor. Kalın olunca da nasıl olduğunu da göstereceğim hemen. Bunu aldım şöyle. Şimdi ocağımı kapatayım hemen. Şimdi bu ikinciyi kaşıkla yayacağım. Çünkü sıcak olduğu için tava sallayınca yayılmıyor. Şöyle bir harcımı karıştırdım. Şöyle bir kepçe. Yarımdan daha az bir kepçe daha. Böyle olmayacak. Şöyle. Tamam, ocağımı yakıyorum. Şu boşlukları da çok az doldurayım. Kalın olmayacak. Bir kez daha çeviriyorum. Şovumu da yaptım. Şunu da alıyorum hemen. Bir tane de kalın pişireceğim. Nasıl olduğunu görmeniz için. Kalın olunca nasıl oluyor? Kreplerim hazır. Bu en kalın olanı. En üstteki. Kalın olanların içi biraz hamur olabiliyor. Şöyle bir sarayım önce. Böyle yumuş yumuş bir krep. Kalın olanların içi kalın olabiliyor biraz. Pardon, hamur olabiliyor. Şöyle dokusunu göstereceğim. İlk sıcağının geçmesi gerekiyor. Bu kalın kısım. Ben daha ince yapıyorum. Şöyle. Bunun dokusu gayet güzel. İç hamur değil. Kalın olanların için nemli olabiliyor biraz hafiften. İlk sıcağı geçtikten sonra tüketin. İçindekinden gidiyor ve normal bir krep gibi oluyor. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Tariflerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.